Düşünün ki yeni bir ev satın aldınız ve ailenizle bu eve taşınma sürecindesiniz. Evi satın aldıktan sadece birkaç gün sonra posta kutunuzu kontrol ediyorsunuz ve üzerinde gözcü yazan bir mektup görüyorsunuz. Mektubu açtığınızda ise şunlar yazıyor. 657 numaralı eve taşınan sevgili yeni komşu. Öncelikle mahalleye hoş geldiniz. Bu ev onlarca yıldır alemin gözdesiydi ve evin 110. yıl dönümüne yaklaşırken ben bu evi izlemek ve beklemekle görevlendirildim. Dedem 1920'lerde, babam ise 1960'larda bu evi gözetledi. Şimdi ise benim sıram. Bu evin tarihi hakkında bir bilgin var mı? Evin duvarlarının içinde ne olduğunu biliyor musun? Peki niye buradasın? Merak etme, hakkındaki her şeyi öğreneceğim. Bu ev Amerika'nın en gizemli evlerinden biri. Brodus ailesi bu evi 2014 yılında yaklaşık 1.3 milyon dolara satın aldı. Aslında bir bakıma hayallerini süsleyen evi satın almışlardı. Ancak bu gizemli ev onlar için unutamayacakları bir korku filmine dönüşecekti. Maria büyüdüğü mahalleye geri gelmişti ve çocukluğunun geçtiği ev birkaç blok ötedeydi. Derek ise 1.3 milyonluk bir eve sahip olabilecek kadar kariyerinde ilerlemişti ve yüksek bir maaşla sigorta şirketinde başkan yardımcısı olmuştu. Derek'in 40. yaş gününden sonra 657 numaralı evi satın aldılar. Brodus ailesi yeni ev için çok mutluydu. Hatta Noel zamanı geldiğinde Noel Baba'nın hangi bacadan geleceğini bile tartışıyorlardı. Aile taşınmadan önce evdeki birkaç şeyi yenilemek istediği için evde tadilat başlatmıştı ve bu sebeple ustalar eve gelip gidiyordu. Her şey yolunda görünüyordu. Ta ki aile bu evi aldıktan 3 gün sonraya kadar. Derek taşınmadan önce kontrol etmek için eve uğradı ve posta kutusundaki videonun başında bahsettiğimiz garip bir mektupla karşılaştı. Mektubun devamında ise şunlar yazıyordu. Evin duvarlarını yıkmak için eve girip çıkan ustaların olduğunu görüyorum. Bu yaptığınız şey çok yanlış. Bu evi mutsuz etmek istemezsiniz. 3 tane çocuğunuz olduğunu gördüm. Bu evi taze kan çocuklarla doldurmak istediğinize emin misiniz? Eğer öyleyse bu benim için çok daha iyi. Peki eski eviniz artık size küçük mü geliyordu? Yoksa açgözlülük yapıp daha büyük bir eve mi taşınmak istediniz? Fark etmez. Sonuç olarak çocuklarınızı bu eve, yani bana getirdiniz. Hepsinin isimlerini öğrendikten sonra onlarla tanışıp onlara yakınlaşacağım. Peki ben kim miyim? Her gün evin önünden geçen yüzlerce araba var ve ben oradan geçen herhangi bir arabanın içinde olabilirim. Dışarıya çık ve etrafta bulunan her evin penceresine dikkatlice bak. Ben o pencerelerden birinde olabilirim. Evin önünden geçen insanlara dikkat et. Ben oradan geçen herhangi biri olabilirim. Hoş geldiniz dostlarım. Hoş geldiniz. Şimdi parti zamanı. Derek bu mektubu okuduktan sonra dona kalmıştı. Sonrasında hemen evin içine girerek polisi aradı. Görevli memur geldiğinde mektubu okudu ve Derek'e sorduğu ilk şey onun bir düşmanı olup olmadığıydı. Derek ise ona düşman olabilecek kimseyi tanımadığını söyledi. O sırada polisin aileye dikkatli olmalarını tavsiye etmekten başka yapabilecek hiçbir şey yoktu. O gece Derek ve Maria gözcü hakkında bir şey bilip bilmediklerini sormak için eski ev sahiplerine mail gönderdiler. Eski ev sahibi Andrea Woods taşınmadan birkaç gün önce gözcü isimli birinden mektup aldıklarını söyledi. Bu tuhaf mektupta yine evi yıllarca izleyen bir aileden bahsedilmişti. Ancak Woods ailesi o evde tam 23 yıldır yaşıyordu ve ilk kez evi satmadan önce böyle bir mektup almışlardı. Ertesi gün Derek ve ev sahibi karakola gittiler ve mektubu dedektife gösterdiler. Dedektif de soruşturmanın gizliliği için bu mektuptan kimseye bahsetmemelerini söyledi. Bu olaydan sonra aradan birkaç gün geçti. Brodus ailesi ise yeni evlerinde devam eden tadilat nedeniyle eski evlerinde yaşamaya devam ettiler. Ancak bu süreç boyunca yeni eve korkuyla gidip geliyorlardı. 2 hafta sonra aile yeni evi tekrar kontrol etmeye gittiklerinde gözcüden başka bir mektup gelmişti. Gözcü bu kez Derek'in, Maria'nın ve 3 çocuğun isimlerini biliyordu ve onlara direkt isimleriyle hitap etmişti. Bu eve taşınmanız için can atıyorum. Küçük çocuklar bu evin koridorlarında koşuşturmayı çok severdi. Tabii bu en son yıllar önceydi. Peki siz bütün bu gizemi hala çözemediniz mi? Çocuklar bodrum katında oyun oynamayı sever mi? Yoksa oraya inmekten korkuyorlar mı? Ben onların yerinde olsam çok korkardım. Bodrum katındaki çığlıkları asla duyamazsınız. Çünkü orası evden uzak bir yer. Peki çocukların yatak odası çatı katında mı olacak? Yoksa hepiniz ikinci katta mı yatacaksınız? Sokağa bakan odalarda kim kalacak?
Karar verdiniz mi? Fark etmez. O eve taşındığınız anda bütün bunları biliyor olacağım. Kimin hangi odada kaldığını bilmem gerekiyor. Çünkü o zaman daha iyi bir plan yapabilirim. Kapılar ve pencereler sayesinde evdeki tüm hareketlerinizi saniye saniye izleyebiliyorum. Ben kim miyim? Ben bir gözcüyüm ve bu evi son 20 yıldır ben gözetliyorum. Woods ailesinin bu evdeki süresi dolmamıştı. Ancak şimdi bu evi sana sattılar. Günde birçok kez bu evin önünden geçiyorum. Bu ev benim işim, hayatım ve takıntım. Açgözlülüğün sizi getirdiği eve hoş geldiniz. Açgözlülük son 3 aileyi bu eve getirmişti ve şimdi sizi de bana getirdi. Umarım günleriniz mutlu ve hareketli geçer. Sizi izleyeceğimi zaten biliyorsunuz. Derek ve Maria bu mektubu aldıktan sonra çocuklarını yeni eve bir daha götürmediler. Bu ve bunun gibi birçok garip mektup almaya devam ettiler. Bu yüzden o eve taşınma konusunda artık emin değillerdi. Derek ve Maria bunu kimin yapmış olabileceğini düşünüyorlardı ve bir ipucu keşfettiler. Katıldıkları bir tanışma partisinde 2 kapı aşağıda oturan komşuları John onlara Langford ailesinden bahsetti. Peggy Langford 90 yaşındaydı ve yaklaşık 60 küsür yaşlarındaki oğullarıyla beraber yaşıyordu. Komşulara göre biraz tuhaf bir aileydi. Ancak zararsızlardı. Gözcü mektubunda babasının 1960'lardan beri bu evi gözetlediğinden bahsediyordu ve bilinene göre Langford ailesi de 1960'lardan beri burada yaşıyordu. Ancak daha öncesi bilinmiyor. Ailenin babası Richard Langford tam 12 yıl önce ölmüştü ve en genç oğulları ise Michael'dı. Michael'ın tuhaf davranışları vardı. Bu yüzden Derek ve Maria ondan şüpheleniyordu. Mektupta bahsi geçen bütün hikaye neredeyse bu aileye uyuyordu. Bu ailenin evi sadece birkaç ev uzaklıktaydı ve Maria'nın çocuklara seslenişi oradan duyulabilirdi. Ev büyük olduğu için aile sıklıkla birbirlerine sesleniyordu ve böylece Michael herkesin ismini öğrenmiş olabilirdi. En garip detay ise gözcü bir mektupta kızların resim yapmak için kullandığı çizim sehpasını gördüğünden bahsetmişti. Ve tesadüfe bakın ki o oda Langford ailesinin evinden kolayca görünüyordu. Bütün bunlar göz önüne alındığında Michael baş şüpheliydi. Derek ve Maria dedektife bu durumu anlattığında dedektif zaten bunu bildiğini söyledi. İlk mektubun gelmesinden bir hafta sonra dedektif bu aileden şüphelenmişti ve Michael'ı sorguya çekmişti. Michael ise mektuplar hakkında hiçbir şey bilmediğini söylemişti. Mektuplarda parmak izi olmadığı için elde edebilecekleri hiçbir somut kanıt yoktu. Bu yüzden dedektif Bradus ailesine yapılabilecek pek de bir şey olmadığını söyledi. Derek ve Maria bu işin peşini bırakmadı ve kendilerine özel bir dedektif tuttular. Ancak bu özel dedektif de hiçbir kanıt elde edemedi. Bradus'lar ise bu olaya gerçekten kafayı taktılar ve kendi soruşturmalarına başlayarak evin her yerine güvenlik kamerası taktılar. Geceleri evin ışıklarını kapatıp dışarıdan evi gözetleyen biri var mı diye pencerenin kenarında oturup saatlerce beklediler. Ancak etrafta hiç kimse yoktu. Bradus'lar son çare olarak eski bir FBI ajanından yardım istediler. FBI ajanı Robert mektuptaki harfleri, kelimeleri ve cümleleri analiz ederken dikkatini çeken bir şey vardı. Mektupta genellikle şimdilerde pek kullanılmayan eski kelimeler kullanılmıştı ve dolayısıyla ajan bu mektubu yazanın yaşlı biri olduğunu varsaydı. Ayrıca mektupta ifade edilen öfke düzeyi göz önüne alındığında argo ifade kullanılmaması çok enteresandı. Ajana göre bu mektubu yazan her kimse Bradus ailesinden ziyade zengin insanlara karşı bir garezi vardı. Derek ve Maria giderek daha fazla paranoyak davranmaya başladılar. Artık onlar için mahalledeki herkes şüpheli konumdaydı. Polislerin gözü ise Michael'ın üstündeydi. Bradus'lar polisle işbirliği yaparak satın aldıkları evi yıkacaklarına dair sahte bir proje planı yaptılar ve evin yıkılacağını gösteren belgeleri Langford'lara yani baş şüpheli olan Michael'ın evine posta olarak gönderdiler. Tabii ki plana göre bu posta yanlış adrese teslim edilmiş gibi olacaktı. Bu plandan polis ve Bradus'ların dışında kimsenin haberi yoktu. Eğer mektupları yazan kişi Michael'sa bu konuyla alakalı tekrar bir mektup yazmalıydı. Çünkü çok sevdiği bu ev yıkılmak üzereydi. Peki ne mi oldu? Michael'a bu mektup teslim edildi ve aradan uzun zaman geçmesine rağmen hiçbir şey olmadı. Dedektif Michael'ı ikinci kez sorguya çekti ancak hiçbir sonuç çıkmadı. 2014 yılının sonlarında soruşturma tamamen durmuştu. Ancak davayı inceleyen kıdemli bir dedektif sayesinde şaşırtıcı bir detay keşfedildi. Mektupları analiz için incelemeye gönderdiğinde mektubun üzerinde bir DNA keşfettiler ve bu DNA bir kadına aitti. Ancak hiçbir eşleşme olmadı. Kısa bir süre sonra savcılık Michael ve ailesinin şüpheli olmadığını açıkladı. Ancak bunun sebebini söylemediler. Muhtemelen Langford ailesinden alınan DNA örnekleri mektubun yazarı ile uyuşmamıştı. Peki bu mektubu kim yazmıştı? Bu konu hakkında biraz tartışalım.
Aslında bu olayın tamamen Brothers ailesi tarafından uydurulmuş bir hikaye olduğuna inanan birçok insan var. Kısacası teoriye göre Brothers ailesi böyle bir hikaye uydurursa bu evin insanlar tarafından daha fazla ilgi göreceğini ve daha fazla paraya bu evi satabileceklerini düşünmüşlerdi. Bence bu biraz saçma olurdu çünkü para için böyle bir hikaye uyduran biri evini $400.000 zararla satmak istemezdi. Hele ki bu olayı kendisinin uydurduğunu bile bile böyle bir şey yapması mantıksız olurdu. Bu arada evet, yanlış duymadınız. Brothers ailesi evi tam $400.000 zararla başkasına sattılar. Peki bir film veya belgesel anlaşması için böyle bir hikaye uydurmuş olamazlar mıydı? Aslında tam olarak amaçlarına ulaşmış olurlardı. Çünkü hikayeyi Netflix satın aldı. Fakat kimsenin korkutucu bir hikayenin arkasındaki evi satın almak istemeyeceğini ve bu olayın evin değerini düşüreceğini az çok anlayabilen biriyseniz böyle bir plan yapmak asla istemezsiniz. Bu hikayeyi satmayı bırakın, bu kadar popüler olacağını bile kestiremezsiniz. Tabii ki bu teoriler yüzünden bütün gözler Brothers ailesine çevrildi ve Maria'dan DNA örneği alındı. Ancak mektuptaki DNA örneği ile eşleşmedi. Aslında bu ailenin bunu yapıp yapmadığını anlamak detaylı bir incelemede anlaşılabilirdi. Herkesin kendisine göre bir yazım biçimi vardı. Bir mektuba yazdığınız yazıyla bir deftere yazdığınız yazılar benzerlik gösterebilir. Bence Brothers ailesinin yazım biçimine bakılarak bu olay basitçe çözülebilirdi. Üstüne bir de yalan makinesi testi yapıldı mı bu iş tamamdı. Bu mektupları hoşnutsuz bir komşu yazmış olabilirdi. Hatta Brothers ailesiyle tamamen dalga geçiliyor bile olabilirdi. Ancak bu davaya ilişkin kesin net bir açıklama hala gelmedi. İlk mektubun üzerinden 6 ay geçmişti. Brothers ailesi artık orada rahat edemeyeceğini anladı. Bu olaya daha fazla katlanamayıp evi satmaya karar verdiler. İlk başta yaptıkları tadilat nedeniyle satın aldıklarından daha fazla bir para istediler. Ancak bu evi kimse satın almak istemedi. 2019'da evi tam $400.000 zararla başkasına sattılar. Evi daha önceden satın aldıkları aileyi ise dava ettiler. Belki de eski ev sahipleri tam da bu yüzden evi satmış olabilirlerdi. Yeni ev sahipleri ise kimseyle görüşmek istemediler ve gözcüden herhangi bir mektup alıp almadıkları bilinmiyor. Brothers ailesi ise bu hikayenin haklarını 7 haneli bir meblağ karşılığında Netflix'e sattı. Ancak bu olay gizemi çözülemeyen bir hikaye olarak yarım kaldı.